İyi günler arkadaşlar. Bugün Nisan'ın 22'si. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları artık bir aşı türü olan göz aşısının vurulma ayları olarak karşımıza çıkar. Göz aşısı bugün bakın üzerine limon olan çiçeklenmiş bir limonumdan dal aldım. Ve bunlardan nasıl göz aşısı yapacağınızı göstereceğim. Göz aşısı diğer aşı türlerine göre daha çok tercih ettiğim bir aşı türü. Özellikle portakalda, mandalinde, turunçgillerde. Çünkü göz aşısının tutma oranı daha yüksek ve tutmadığı zaman ağacı kaybetme şansınız yok. Tekrar vurabiliyorsunuz. Çünkü bir göz aşısının tutup tutmadığı 15 gün içerisinde belli olur. Yani zaman geçmeden tekrar aşısınızı vurabiliyorsunuz. Bu açıdan göz aşısı tercih edilen yöntemlerden birisi. Fakat göz aşısı çok kalın bedenlere vurulduğunda bedenin göz aşısını kapatması uzun zaman alıyor. Daha ince bedenlere vurulması tavsiye edilen yöntemlerden bir tanesi. Şimdi nasıl göz alacağımızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar aşılık için aldığımız kalemin üzerinde uyuyan gözler var. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane uyuyan göz burada var. Mesela bir tane uyuyan göz burada var. Bakın bir tane uyuyan göz burada var. Bu gözlerden hangisini istiyorsanız alabilirsiniz. Hepsi sağlıklı duruyor arkadaşlar. Aşı vurmak için bu gözlerden birini tercih edip alacağım. Şimdi dallarımızı budadık. Göz alacağımız kısmı bakın seçtim. Şurası. Şimdi onu V şeklinde bir parçayı çıkartıyorum. Çıkarttım. Bakın çevirdim şimdi. V şeklinde parçayı çıkartıyorum. İşte mükemmel bir şekilde parçamız çıktı arkadaşlar. Şimdi bu parçamızı aşılama yapacağımız gövdeye monte edeceğiz. Bu işlem için silikona yapılmış aşı bağlama iplerini kullanabilirsiniz. Yalnız benim aşımı bağlama ipim, silikon ipim çok fazla kalmamış. Ama ben gene pamuk ipi tercih ediyorum. Daha kolay geliyor bana. Şimdi aşı malzeme kutusumun içerisinden standart ipimi buluyorum. Kullanacağım kadar pamuk ipimin açtım bakın arkadaşlar. Bunların kilo fiyatları çok ucuzdu. Çok ucuz alıyorduk. Ama şu anda ne kadar bilmiyorum. Geçen sene kilogramını 18 liraya almıştım. Antep'te yapılıyor bu pamuk ipler. Oldukça da kaliteli ipler. Şimdi önce bu pamuk ipimizi gördüğünüz gibi ikiye ayıracağım arkadaşlar. İki parçaya ayıracağım. İki parça da olması ipin genişlemesini sağlıyor. Daha rahat oluyor. Evet, pamuk ipimizi de elde ettim. Tabi hava gayet sıcak. Hava sıcak olduğu için aşımı fazla bekletmeden hemen işlemi yapmam gerekiyor arkadaşlar. İşlem yapacağım kısma geçelim. Arkadaşlar bir hafta 10 gün önce kontrol etmiştim şurayı, bölgeyi, aşı yapacağım bu bölgeyi. Fakat kabuk vermemişti, onun için yapmamıştım aşımı. Ama bugün bakacağım, herhalde kabuk verecek durumda. Evet, gördüğünüz gibi gayet yumuşak. T şeklinde açıyorum bakın. Açtım. Burayı da açıyorum T şeklinde. Daha sonra
gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Şu aşının alt kabuğuyla üst kabuğunun birbirine denk gelmesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani kestiğim kabukla yeni vuracağım kabuğun birbirine denk gelmiş olması gerekiyor. Denk gelme işlemi tamamlandıktan sonra şimdi aşımı aşağıdan yukarıya. Neden? Çünkü üst tarafın, bu biraz uzun olmuş, keselim. Üst tarafın arkadaşlar kabuğun yapışması gerekiyor. Onun için aşağıdan yukarıya doğru bağlamak daha sağlıklı. Aşağıdan yukarıya doğru aşınızı bağlamanızı tercih etmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar. İşte. Şimdi aşımı sarıyorum. Çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Sardım. Şimdi gözü kapatmıyorsunuz. Gözün üstünden bakın tekrar aldım. Gözüm açıkta kalıyor. Tekrar bağlıyorum. Yaraladığım kısmı kapattım. Hava almayacak şekilde. Gördüğünüz gibi. Aşı tamamlanmış oldu. Bu kadar basit, kolay ama çok kuvvetli bir aşı tarzıdır. Tercih edilen, eğer yapabiliyorsanız, fidanınızdan korkmuyorsanız şu üst kısmı kesmenizi tavsiye ederim. Bakın ben keseceğim şimdi. Kestim. Bu aşının tutma şansını arttıracaktır. Şurayı aşı macunuyla kapatacağım biraz sonra. Aşının tutma şansını arttıracaktır. Ama ben garantili olsun, daha sağlam olsun diyorsanız kesmenize gerek yok. 15 gün sonra aşının tuttuğunu garanti ederseniz o zaman kesebilirsiniz. O da olabilir, her ikisi de olabilir. Bu şekilde tutma şansını biraz daha fazla arttırmış oluyorsunuz.